Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altın gümüşe bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte bakın şu bölgedeki ihlalleri görüyoruz. Yukarıda ne demiştik? 22.73 önemli olacak dedik. Bunun üstünde hareketler gördük. Fakat bakın bu bir kırılım değildir. Hem şu mumun gücüne baktığımızda hem de 22.73 üstündeki şu hareketin boyutuna baktığımızda burada en az bir mum daha beklemek gerektiğini bize gösteriyor ve sonrasında zaten tekrar sert geri dönüş alıyoruz. Aynı şekilde bakın aşağıdaki 22.37'deki şu hareket de bir kırılım değil. Yine buradaki hareket oldukça zayıf bir hareket olmuş. Dolayısıyla şu alanı korumaya devam ediyoruz. Yukarıda 22.73 üstü kalıcı olacak mı yoksa aşağıda 22.37'yi de kırıp satışa devam edecek mi? Belirsiz bir durum var gümüş için. Yalnız şunu hatırlatmak, şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bakın dün saat 4'ten sonra Amerika'da piyasalar açıldıktan sonra gümüşe çok güçlü bir alım geldi. Yani Amerika'nın gümüş aldığı bir süreç yaşadık dün. Bu bugün tekrar devam edecek mi? Bunu takip etmemiz gerekecek. Amerika alıcı olmaya devam edecek mi gümüşte? Ancak buradan altına geçtiğimizde de bakın aynı saatlerde de altını sattılar. Çok sert bir düşüş geldi. Burada bahsettiğimiz bir tepki ve sonrasında tekrar desteğin kırılma sürecini yaşadık ve Amerika gümüşü alırken burada altını sattığı bir süreç yaşandı ve 1950 kritik bölgenin altındayız artık. Yukarıda minimum 1954, hatta onun da üstünde bakın şu tepe bölgesinin artık geçilmesi lazım, 1971. Bu dirençler kırıldığı takdirde evet tekrar burada alıcı olunabilir ancak şu an altın biraz tatsız duruyor. Fakat hep ne diyoruz? Belirleyici her zaman gümüştür ve gümüş o üçgen formasyonunu, hatta şöyle grafikte de göstereyim. Bakın şu büyük formasyonu, üçgeni kırdıktan sonra o güçlü satıcılar bir türlü gelemiyor. Ve hatta şu bölgede alım yapanlar doğru stop seviyesi belirlemeyi biliyorlarsa, katıl altında teknik analiz bölümünde bununla ilgili videolarım var. Doğru stop seviyesi belirlediyseniz şu an burada alıcı olanlar hala alımda bekliyorlar. Stop olmadılar. Dolayısıyla evet gümüş önemli bir desteğini kırdı fakat satıcılar hala hazırda güçlenmiş değil. Tam tersi Amerika saatlerinde alımlar görüyoruz. Eğer gümüş buradan döner 22.73'ün üstünde güçlü bir hareket yapacak olursa altının da tekrar 1950 altındaki bu kırılımı fake olarak kalacaktır ve tekrar yükselişe geçecektir. Böyle bir durumda da 1971 geçildiğinde alımlar tekrar güçlenir. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna baktığımızda bakın burada da benzer bir hareketi görüyoruz aslında. Gümüşün güçlendiği, o Amerika saatinde alımların başladığı süreçte altın gümüş rasyosunda da çok sert bir geri dönüş aldık. Burada da açıkçası yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için, daha doğrusu o dirençlerin kırıldığı süreci takip etmemiz için altın gümüş rasyosunun 85-45 altında kalıcı olduğunu görmemiz gerekir. Bu tekrar gümüşün güçlendiği, alımlarının güçlendiği, arkasından da altını taşıyacağı bir süreci bize gösteriyor olacak 85-45 altı kapanışlar. Ayrıca şunu da hatırlatayım, akşam saat 10'da Powell'ın bir konuşması olacak. Bu konuşma saatlerinde bir dalgalanma yaşanabilir. Buna da dikkat edelim. Stop seviyelerimizi biraz esnetsek daha sağlıklı olacaktır bu gece için. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.